Türkiye 6 Şubat sabahına tarihte görülmemiş bir felaketle uyandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler yaklaşık 100 kilometre karelik bir alanı etkiledi. Bu alan tahmin edebileceğinizden çok daha büyük. Daha anlaşılır kılmak için söyleyeyim. Hollanda yüz ölçümünün 2,5 katı, Portekiz yüz ölçümünden daha büyük, İngiltere yüz ölçümüne yakın bir alandan bahsediyorum. Peki deprem neden bu kadar geniş bir alanı etkileyip neden bu kadar yıkıcı oldu? Bu soruya sismologların cevapları üzerinden bakalım. Ancak en başta depremin bilimsel açıdan gerçekleşme nedenini konuşalım istiyorum. Gezegenin kabuğu levha isimli birbirine değen, iç içe geçmiş ancak esasında birbirinden ayrı parçalardan oluşuyor ve bunlar sürekli olarak hareket etmeye çalışıyor. Her denemede birbirine değen parçalar baskı oluşturduğundan hareket gerçekleşmekte zorlanıyor. Ancak bazen levhalardan birinin üzerinde ciddi oranda bir hareket baskısı birikiyor. Bu baskı enerji halinde yüzeye çıkıp hareketi başlatıyor. Bu da depremin oluşması anlamına geliyor. Kahramanmaraş depreminde Arap levhasının kuzeye doğru hareket ederek Anadolu levhasına baskı yaptığını görüyoruz. Peki bu baskı sonucu oluşan deprem neden bu kadar güçlü oldu? Bunda Doğu Anadolu fay hattının özelliklerinin etkili olduğunu söylemeliyiz. Buradaki sert kaya blokları birbirlerine dik bir hat üzerinden baskılar uyguluyor ve baskılara gücü yetmeyen blok yatay biçimde hareket etmeye başlıyor. Tabi bu inanılmaz bir güç anlamına geliyor ve bu gücün asıl nedeni de kırılmanın çok da derin olmayan bir noktada gerçekleşmesi. Yüzeye yakın olan depremlerin daha yıkıcı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de yüzeye çok daha fazla etki eden bir depremle karşılaştık. Kahramanmaraş depremi 500 yıldır stres biriktiren fay parçalarının kırılmasıyla gerçekleşti. Yani bölgedeki 10 ili birden etkileyecek bir sallantıyla yüz yüze geldik. Bu arada söz konusu depremin 130 atom bombasının patlamasıyla aynı etkide olduğunu da söyleyelim. Depremin Kıbrıs, Lübnan, Irak, İran ve Suriye'de de hissedilmesi bunun bir yansıması konumunda. 7.7 seviyesinde bir deprem yaşadık. Bir yıl içerisinde 7'nin üzerinde meydana gelen deprem sayısı tüm dünyada 20'yi geçmiyor. Biz Kahramanmaraş'ta arka arkaya meydana gelen 7'den büyük 2 deprem yaşadık. Bu gerçekten daha önce örneği görülmemiş bir afet olarak değerlendirilebilir. Yine tüm dünyada son 10 yılda bu büyüklükte sadece 2 deprem görüldü. Bir önceki 10 yılda da bu şiddette 4 deprem meydana gelmişti. Bu depremlerden ikisi 6 Şubat'ta aynı şehirde yaşandı. Haber merkezinde depremin 10 ilde birden hissedilir olmasını ve Hatay'ın en çok etkilenen şehir olması üstüne konuşurken bu konudaki en yetkin isimlerden Profesör Doktor Şerif Barış'ı aradı. Şerif Hoca 10 ili birden etkileyen deprem için 3 ayrı noktaya dikkati çekti. Birincisi az önce de bahsettiğimiz derinlik meselesi. Yani sığ bir depremle karşı karşıya olmamız etkiyi fazlasıyla artırdı. İvmeli bir biçimde başlayan kırılma da hareketi ve dolayısıyla bölgeye dair tesiri de büyütmüş oldu. Profesör Barış her şeyden önce 7.7'lik bir deprem yaşamamızın böylesi geniş bir alanda hissedilir olmayı normalleştirdiğini söylüyor. Ayrıca depremin Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın tam ortasında bir dış merkeze sahip olması da yıkıcılığı fazlasıyla artırdı. Hocamız artçı meselesinin önemini de vurguladı. 6'dan büyük 3, 5'ten büyük onlarca artçı etkiyi fazlasıyla tetikledi. Tabii büyük depremden 9 saat sonra neredeyse aynı büyüklükte başka bir depremin olması yaşadıklarımızın en büyük nedeni oldu. Şerif Hoca'ya neden en fazla hasar Hatay'da oldu sorusunu da sordum. Burada da 3 ayrı kritik noktaya vurgu yaptı. Şehirdeki yapıların çoğunun eski olması, oldukça yumuşak zemin ve tabii kurallara, şartlara uygun olmayan yapılar Hatay'ın bu denli etkilenmesinin temel nedeni oldu. Kimi görüntülerde aynı sokağın içinde bazı evler tamamen yıkılırken bazılarının herhangi bir sorun yaşamadığını da gördük. Bu da Şerif Barış'ın önemli altını çizdiği detaylardan biri. Türkiye'nin 1939 Erzincan depreminden bu yana gördüğü en büyük deprem olduğu birçok uzman tarafından dile getirilen Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi hatta çevre ülkeleri dahi etkisi altına almış durumda. GZT ekibinin bir kısmının sahada, bir kısmının haber merkezinde gelişmeleri size an be an aktardığı bilgisiyle bitireyim. GZT.com ve tüm sosyal medya platformlarında yayınlarımız sürüyor. Takipte kalın.